Bu videoda anlatacaklarımdan sonra Survivor Side'de oyun falan kaybetmeyeceksiniz. Bunca zamandır video çekiyorum, yayın yapıyorum ve genelde katil tarafında oynuyorum. Katil tarafında oynarken ister istemez yeri geldiğinde camp atmam veya tünel atmam gerekebiliyor. Ve bunu yaptığım zaman da Türk topluluğunda genel olarak çok fazla bir baskı alıyorum. Nasıl tünel atarsın, nasıl camp atarsın, böyle oyun mu oynanır, öyle oynasam babaannem de kazanır. Kazanamaz kardeşim bak. Camp atarak bir katil oyun falan kazanamaz. Eğer katil camp atarak oyun kazanıyorsa bu tamamen Survivor Side'ın hatası. Ama dur merak etme, yanlış videoya gelmedin. Şu an Survivor Rehber izliyorsun gerçekten ve camp yediğinde ne yapman gerektiğini sana öğreteceğim ve bu sayede camp atan katile karşı oyunu neden kaybettiğini sen şu an çok daha iyi anlayacaksın. Bu videoda bahsedeceğim taktikler paletleri şöyle oynayın, spotları da böyle dönün şeklinde değil. Çünkü halihazırda bu videoyu izliyorsanız zaten bunları yapabildiğinizi düşünerek hareket edeceğim. O nedenle yeni başladıysanız bu video pek size göre değil. Bu biraz daha neyin ne olduğunu anlayan kesime hitap ediyor. Gerçekten hala camp oyuna kaybettiğinizi düşünüyorsanız da şu an tam olarak gerçekten doğru yerdesiniz. Bir katil camp atarak asla oyun falan kazanamaz. Aksine bu durum katile zarar verir. Sadece gerektiği yerde atması lazım çünkü. 6-7 maddede merak etmeyin, bu işi çözeceğiz sizlerle. Hadi şimdi ilk maddemize başlayalım. Oyuna girdiniz, 4 kişisiniz ve katil sizde değil. Saçma sapan işlerle uğraşmayı bırakıp dümdüz jeneratöre oturacaksınız. Oyunda vakit geçirdiğiniz her saniye durum katil tarafına işliyor. Ne kadar fazla hayatta kalmaya çalışırsanız, ne kadar oyun süresini uzatırsanız katil her geçen zaman daha da güçlenecek. Ve Survivor olarak şunu bilmelisiniz ki bir daha asla oyunun başındaki kadar güçlü konumda olamayacaksınız. Map'te bütün paletler, kapılar yerli yerinde. Itemlarınız full ve hepiniz full cansınız. Tam olarak savaşa hazır olduğunuz an burası. Tabi katil durmayacak, birinizi kovalamaya başlayacak. Hadi bu durumda şanslı kişinin de siz olduğunu varsayalım. Bütün bu zamana kadar duyduğunuz algıları, fikirleri bir kenara bırakıp size oyunun başında palet yediğiniz için kızan takım arkadaşlarınıza da bu videoyu gönderin. Çünkü asıl palet oyunun başında yenir. Neden olduğunu küçük bir matematikle sizlere anlatacağım. Dediğim gibi 4 kişi başlıyoruz. Bir kişi kovalandığında geriye 3 kişi kalıyor. Ve bu 3 kişi jeneratör yapıyor. Yani 3x hızda jeneratör tamiri var. Şu an güncel metada jeneratör tamirinin süresi 90 saniye. Ve bu durumda sizin oyaladığınız her 30 saniyede bir tane jeneratör bitiyor demektir. İlk kovalamaca ne kadar uzun sürerse 3x hızda, yani alabileceğiniz oyundaki en iyi verimde jeneratör tamiri yapılıyor demek. Bu da paletleri yemek için en iyi ama en doğru zaman demektir. Başta da söylediğim gibi bir daha bu konuma gelmeniz çok ama çok zor. Çünkü siz asıldıktan sonra başka biri kovalanmaya başlayacak. Ve bununla birlikte bir kişi sizi hook'tan almaya gelecek. Hook'ta da bir de siz asıllısınız zaten. Geriye bir tane jeneratör adamınız kalıyor. Bakın az önceki durumda 3x hızda yapılırken düştüğünüz hook'a asıldıktan sonraki timing'den itibaren 1x hızda jeneratör yapıyorsunuz. 2x tamamen çöpe gidiyor. Matematik yanılmaz. Az önce 30 saniyelik bir oyalamanın bir jeneratörü bittiğini söylemiştim. Şimdi 1x hızda yapılıyorsa 90 saniyelik oyalama bir jeneratör ediyor. Yani oyunun başında yemeyip tutmaya çalıştığınız o paletler size çok daha büyük zararlar veriyor. O adam daha sizi hook'tan alacak, iyileştirecek vesaire vesaire, bunlar da bir de ekstra süre. Tamam, biraz daha dürüst olmak gerekirse 90 saniye olmasa bile 60-70 saniyede bir tane jeneratör bitiyor olacak. Sonuçta 90 saniye boyunca o hook'ta asılı kalmayacaksınız. Ama bu anlattıklarımdan sonra eminim ki artık oyunun başında palet yemenin ne kadar mantıklı olduğunu kavradığınızı düşünüyorum. Evet, geldik asıl probleme. Abi katil camp atarak oyun kazanıyor, öf. Adam bubu almış asıyor, başımda bekliyor, öf. Beni almaya gelen takım arkadaşlarım ölüyor, öf. Adam camp atarak oyun kazanıyor, yok şöyle katil, yok böyle şerefsiz, böyle kötü, böyle adi, bunu yaparak oyun babaannem de kazanır gibi yorumlar gerçekten çok ama çok saçma. Hayır bak, haklısınız. Adam belki hayatsız, seni öldürmek için kendi keyif alabileceği zamanı çöpe atıyor. Veya Amerika'da elinde pizzasıyla, yağlı elleriyle seni hook'ta öldürmekten zevk alıyor falan olabilir. Tamam bak, bunların hepsi olabilir. Ama bunu yaparak oyun kazanıyorsa bu tamamen Survivor Side'ın hatası. Hem doğru aksiyonları almıyor hem de katil bunu yaparak oyun kazanıyor diye ağlıyorsanız bakış açınızı değiştirmenin artık tam zamanı. Matematik yanılmaz demiştik değil mi? Bakın hemen yine hesaplıyoruz. Şimdi dümdüz mal olan, kafasının içinde beyin yerine hava boşluğu taşıyan bir Survivor hayal edin. Oyunun başına düştü ve hook'a asılı, tamam mı? Ve tesadüfe bakın ki katilimiz de Buba başında bekliyor. Şimdi siz zannediyorsunuz ki adam bu hareketi yaparak oyunu kazanacak değil mi? Hayır abi. Katilin AFK bir adamı bile bulup hook'a asma süresi minimum taş çatlasın 30 saniye sürüyor. Bunu zaten başta hesaplamıştık. 3x hızda jeneratör yapılıyordu ve her 30 saniye bir jeneratör ediyor. Kaldı mı geriye 4 tane jeneratör? Hook süresi 2 fazdan oluşuyor. Ve her faz 60 saniye, toplamda da 120 saniye ediyor. Yani Buba'nın o hook'a astığı takım arkadaşınızı öldürmek için
Ölümüne kadar sizin 120 saniyeniz var. 120 saniye bittikten sonra birinizin daha peşine düşecek ve birinizi daha oyundan çıkarmaya çalışacak. Peki siz bu durumda ne yapmalısınız? Dediğimiz gibi 120 saniyemiz var. Her 30 saniyede bir tane jeneratör bittiğini hesaplamıştık zaten. Ve 120 saniyede 3'e böldüğümüzde toplamda 4 tane jeneratör yapabiliyorsunuz demek oluyor. Tesadüf falan değil. Oyun çoktan bunu hesapladı ve camp atan bir katili bu konuda zaten çoktan cezalandırdı. Bu şekilde oyun kazanılamaz. Bu zamana kadar boşuna ağlamışız hissiyatı geldi mi içinize? Ama jenler bitti. Kapıları açmak için de süre gerekli. Haklısınız. Aranızda bunu düşünen parlak zekalar da var şu anda. Evet. Bir kişi daha ölsün. Hadi o da benden ya. Takımdaki diğer bir üyeniz de aptalmış. İlk adam öldüğü gibi o da düştü. Siz o adamı alıp asana kadar yine kapılardan kaçabiliyorsunuz. Ne oldu? Hani katil camp atarak oyun kazanıyordu? Zaten karşınızda bir buba camp atıyorsa istediğiniz kadar oyunda saatiniz olsun. İstediğiniz kadar tecrübe edin. O adamı o hook'tan almanız mümkün değil. Bir bubanın camp attığını görüyorsanız ki en fazla bunu yapan kişiler bubalar zaten. O hook'a gidip o hook'taki adamı almaya çalışmamalısınız. Bu zamana kadar istediğiniz kadar oyunu oynamış olursanız olun, o bubadan hata yapmadığı sürece o Survivor'ı alma şansınız yok arkadaşlar. Ve biz bütün bu hesaplamaları yaparken hiçbir jeneratör hızlandırıcı avantajı da devreye sokmadık. Hatta onu da bir kenara bırakın. Bu oyunda hook durduran 2 tane avantaj var. Birisi başkasının hook'unu durdurabildiğin, arkadaşım ölmesin mantığında alabileceğin güvence. Bir diğeri ise kendinizi bu konumda koruyabileceğiniz dert ortağı. Oyunda bunu yapabileceğiniz 2 tane avantaj varken gidip saçma sapan perkler alıp camp yediğinizde de ağlıyorsanız bu artık sizin sorununuz. Bu avantajlar hook'ları 30'ar saniye durduruyor arkadaşlar. Takımda bakın sadece bir tane bile güvence olması 30 saniye hook'u durdurduğu için yine 3x'lik bir jeneratör tamiri hızında bir tane tam jeneratöre tekabül ediyor. Bu sürede oyunun sonunda ölen ikinci aptal dediğimiz takım arkadaşımızı yaşatma süresi. Evet, var mı hala katil camp atıyor oyunu kazanıyor diyen? Geçtik diğer maddeye. Burası biraz basit olacak ama sıradaki maddeler için anlatmam lazım. Oyunda atabileceğiniz voltların belli başlı çeşitleri var. Bunlar pencere için yavaş, orta ve hızlı olmak üzere 3'e ayrılıyor. Yavaş volt shift'e basmadan, ses çıkarmadan attığınız ve yaralıysanız katilin bu durumda size grab atabileceği bir volt türüdür. Orta volt ise shift'e basarak, pencere yeterince hızlı koşmadan, ses çıkararak ve yaralıysanız katilin yine bu durumda size grab atabileceği bir volt türüdür. Son olarak ise hızlı volt var. Hızlı volt atmak genelde Survivor'ların chase esnasında atmak istediği volt türüdür. Çünkü katilin bu volta vurması diğer iki seçeneğe göre daha zordur. Hızlı volt yeterince hızlı koşarak, ses çıkararak ve katilin asla ama asla sizi grableyemeyeceği bir volt türüdür. Yani anlayacağınız üzere sadece fast volt atarsanız katil size grab atamıyor. Bununla birlikte 2 volt çeşidi daha var. Bunlar da palette attığınız voltlar. Palette orta volt diye bir kavram yok. Sadece yavaş ve hızlı var ve her ikisinde de eğer yaralıysanız katil size grab atabiliyor. Şimdi bir de katilin size nerelerden grableyebileceğini konuşalım. Katilin size full canken bile grableyebileceği çok fazla olasılık var. Bunları bilmeniz hem oyun sırasında buna daha dikkatli olup beleş hook vermemenizi sağlar, hem de sıradaki anlatacağım maddede kendinize daha çok dikkat etmenizi sağlayacak. Peki pozisyonlar neler? İlk önce basic olanlardan başlayalım. Jeneratör tamir ederken full can olmanıza rağmen grab yersiniz. Totem temizler veya totemi buğuna çevirirken full can olmanıza rağmen grab yersiniz. Wesker, Nemesis sandıkları fark etmeksizin bütün sandıklarda full can grab yersiniz. Hook takaslarında yersiniz. Hook'u sabotajlarken yersiniz. Kapı açarken yersiniz. Dolabın içinde zaten yersiniz. Dolaba hızlıca girerken ya da çıkarken yine yersiniz. Hatch'i anahtarla açarken yersiniz. Bir de bunların katil özel versiyonları var. Onlar da şu şekilde: Cellat'ın kafesinden adam alırken yersiniz, Pig'in tuzağından kurtulmaya çalışırken yersiniz, Plex sularından içerken yersiniz ve son olarak Freddy'nin rüya saatleriyle etkileşime geçerken yersiniz. Yemeyeceğiniz sadece 2 pozisyon var. Bunlar da Oniro televizyonları ve kafatası tacirinin dronları. Bunlar hariç saydığım bütün örneklerin hepsinde full can olmanıza rağmen grab yersiniz, dikkat edin. Peki biz bu kadar grab hakkında neden konuştuk, değil mi? Çünkü arkadaşlar kendinizi en rahat hissettiğiniz o pozisyon var ya, hani hook'tan kurtulduğunuz ilk 10 saniye ya da kayıtlara geçmesin almışsınız 80 saniye boyunca ben dokunulmazım, katil bana asla hiçbir şey yapamaz, gel yap şeklinde artistik yaptığınız o süreler var ya, işte o iş sandığınız kadar güvenli değil. Çünkü dayanıklılık efekti altında grab yersiniz. Daha önce bütün örneklerini verdiğim full can bile olsanız grab yersiniz dediğim örnekler bir yana,
Bir de en çok Survivor olarak yaptığınız hata, hook'tan çıktığınız gibi en yakın palete ve pencereye koşmanız gibi hatalar. Bu pozisyonlarda katil eğer akıllıysa sizin palete yetişmenize izin verir ve dayanıklık efektine vurmak yerine sizi o paletten tutar çeker. Bunu yememek için palete koşup katilin size vurmasını bekliyorsunuz ve ona fake atmaya çalışıyorsunuz. Veya pencereye geçecekseniz bile fast vault atıyorsunuz. Söylemiştim, hatırlıyorsunuz değil mi? Daha 2 dakika falan oldu sadece. Fast vault'a katil asla ama asla grab atamaz. Sakın unutmayın bunu. Şimdi geldik bir de asıl sizin en çok merak ettiğiniz o olaya. Dar spotlarda fast vault nasıl atılıyor? Bunun püf noktası o kadar basit ki bunca zaman nasıl aklıma gelmedi, nasıl fark etmedim diyeceksiniz. Bakın şimdi dikkat etmeniz gereken yer aşağıda çıkan yazı. Atla veya koşarak atlama. Yazıları iyi takip edin. Koşarak atlama yazısı birazcık daha geç çıkıyor. Oyuna girip denediğinizde daha da iyi anlayacaksınız. Pencereye koşun fakat atlamayın. Koşarak atlama yani hızlı vault dediğimiz olay tam da işte bu. Tam o anda space'e basıyor olmanız lazım. Ve bu yazıda birazcık geç çıkıyor. Yani bu da demek oluyor ki space'e biraz daha geç basmalısınız. Olay aslında gerçekten bu kadar basit. Pencereye doğru koşuyorsunuz ve space'e geç basıyorsunuz. Geç bastığınız için hızlı atlama yazısı çıktığı sırada basmış olacağınızdan dolayı her zaman fast vault atabiliyor olacaksınız. Ve o dar spotların hepsinde garanti bir şekilde ekranda da gördüğünüz gibi fast vault atabiliyor olacaksınız. Zaten bunu normal şartlarda da bu şekilde yapıyor olmanız lazım ki erkenden bastığınız pozisyonlarda etrafınızda dolap vesaire varsa dolaba yanlışlıkla girmeyin. İlla ki yaşamışsınızdır. Hatta hemen şuraya 2vs1 turnuvasından bir örnek de koyuyorum. He buradaymış, tamam, çok uzaklaşmamış. Bir an çok korktum ama ay hata yaptı Enes. Çok erken space'e bastın Enes. Çok erken bastın. Demek ki neymiş? Bu tarz spotlarda hızlı atlamak istiyorsak space'e geç basacakmışız. Deneye deneye eliniz alışacak, siz de yapabileceksiniz. Çok basit. Gerçekten çok basit. Ve geldik son maddemize. Palette save oyun kurtarıcı olabiliyor. Ne palette save'ler vardır ki oyunun kaderini değiştiren hatta. Gözünüzde canlandırın. Katil oynarken blokladığınızı zannettiğiniz ama oha oradan nasıl attı dediğiniz o paletler var ya, aslında ohalık bir durum falan yok. Bunu yapmanın çok ince bir triği var. Hemen anlatıyorum ki kaçmakla kalmayıp siz de hayat kurtarıcı olun. Katilin bu tarz sizi blokladığı palet save'lere yaklaştığınızda elinizi shift tuşundan çekmeniz gerekiyor. Bu sayede o palete çok daha uzaktan dokunabiliyor olacaksınız. Yine gördüğünüz gibi aslında olay çok basit. Palete kadar doğru zamanda koşuyorsunuz, zamanda oraya yetişiyorsunuz ki zaten asıl mesele bu. Ve geriye tek yapmanız gereken shift'ten elinizi çekmek. Bunu uygulayın, göreceksiniz ki bütün palet sayılar artık çocuk oyuncağı olacak. Evet, uzun bir videonun sonuna geldik. İşinize yarayacağını düşündüğüm ince taktiklerin hepsini ve kafanıza oluşan o lanet olası camp problemini umarım çözmüşümdür. Biliyorum başkalarını da izliyorsunuz. Özellikle Türk topluluğunda camp atan adama genelde ana avrat sövülüyor. Ve yaptığının yanlış olduğu vurgulanıyor. Bunu tabii ki her yapana söylemiyorum. Ben de yeri geliyor sövüyorum zaten. O bir stres atma biçimi ise asla lafım yok. Ama bazıları gerçekten bu yapılanın yanlış olduğunu ve yapılmaması gerektiğini savunuyor. İşte karşı olduğum durum tam da bu. Aslında çünkü çözüm çok basit. Hem doğru aksiyonları uygulamıyorsun, nasıl bunu çözebilirim diye düşünmüyorsun, üstüne bir de sövüyorsun ve bunun yanlış olduğunu vurguluyorsun. Bu tamamen çok yanlış. Nasıl oynadığım Valorant'ta adam operatör almış, sayda giremiyorum, almasın operatör demiyorsan, buna taktik uyguluyorsan veya karşında bir trash piklendiğinde trash'e karşılık gidip Morgana pikliyorsan, camp atıldığında da artık ne yapılması gerektiğini biliyorsun. Her zaman herkesi kurtaramayacağını da bilmelisin. Azınlığın karşısında çoğunluğu hayata tutmaya çalışmalısın. Hatta ikna olmayan, oyunun aslında Survivor side olmadığını düşünen varsa yorumlara mutlaka bekliyor olacağım. Katil oyuncusuyum evet, ama her ne kadar katil oynuyorsam da size bir o kadar da off stream'de arkadaşlarımla Survivor oynuyorum. Ve bu oyunda Survivor olarak kazanmak gerçekten çok basit. Uyguladığım veya uyguladığımız taktikleri, püf noktaları ile sizlerle paylaştım. Yapacağınız agresif yorumlardan önce birazcık hatayı kendinizde aramaya ve yeni fikirlere açık olmaya ne dersiniz? Soru işaretlerinizi cevaplamak için yorumlarda bekliyor olacağım. Ve her gün Twitch üzerinde canlı yayındayım. Dıbıt oynuyorum. Taktik isteyen, öğrenmeye aç olan herkese açığım ve açığız. Aynı zamanda Discord'a gelebilir, yeni arkadaşlar da edinebilir, sorularınızı sorabilirsiniz. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.